Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle böyle bir bebek kazağı çalışması yapacağız. Şu şekilde. Bu kazağımıza kırmızıdan 2 tane, lacivertten çok az, yarım yumak kadar kullandım. Beyazdan da ikinci yumağı açtığım için 2 tane beyaz, 2 tane kırmızı, bir tane lacivert ip kullandım. Ben burada bir de size tam santimini vermek istiyorum. Şöyle bitmiş halini. Boy olarak 29 santim. En olarak 25 santim. Hatta şu kol boyunu da santimini vereyim. Kol evine kadar olan. 11 santimi biraz geçti. Kol boyu da şöyle kol ayrımından sonra 16 santim. Bu kazağımız 6 aylık 8 aylık bebeklere çok rahatlıkla olacaktır. Yakada da şöyle arka tarafında şuraya bir tane düğme yeri bıraktım ki şu giyerken şu kısım rahat olsun diye. Evet, kazağımızın arkası bu şekilde, önü de böyle. Şimdi bunun yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle Gazzal'ın Baby Cotton ipini kullanacağız. İpimiz 50 gram ve 165 metre uzunluğunda. Ben beyaz, kırmızı ve lacivert 3 renk kullanacağım ama diliyorsanız tek renkte yapabilirsiniz. Tığ numaram da 2,5. Şimdi şurada da renk numaraları var. Dilerseniz aynı renklerle yapmak istiyorsanız şuradaki renk numaralarını da alabilirsiniz. Şimdi kazağımıza şöyle yakadan başlayacağız. Kazağımızın yaka ölçüsü 76 tane trabzan olacak. Ama biz önce bir düğme yeri yapacağız. Açıp kapanma yerini yapacağız. Onun için 76 trabzana 6 trabzan daha ilave edip 82 tane trabzan yapacağız. 82 trabzan içinde 85 tane zincir çekeceğiz. Şimdi önce yaka kısmının bantını kırmızı renkte yapacağım. Buraya 82 trabzan için 85 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, bu şekilde 85 tane zincir çekelim. Şimdi zincirimi çektim. 85 tane zinciri çektim. Burada 1 2 3. Bakın 1 2 3. zinciri atlayıp dördüncüye şöyle giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. 1-2 tane trabzanımız oldu. Şu üstteki ilmeklere girerek sıra sonuna kadar trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 82 tane trabzanımız olacak arkadaşlar. Yani 85 zincir çektik. 82 tane trabzanı hazırlayalım. Şimdi 80 tane trabzan yaptım. 81, şuraya son ilk zincire de yapıyorum. 82. Şimdi 82 tane trabzanı hazırladım. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Tığıma doluyorum.
Bakın şuradaki ilk ilmeği şöyle arkadan girerek alıyorum. 1 2 de çıktım. Bir yanındakini şu arka taraftan kendime doğru tığ çıkardım. Tekrar diğer tarafa çıkararak bir ters bir düz lastik yapacağız. 1 2 de çıktım. Şimdi yanındakini tığımı önden arkaya doğru geçirdim. Tekrar ön tarafa geçiriyorum. Tığıma doladığım yanındaki ilmeği de şu şekilde alıyorum. Bakın bir önden alıyoruz ilmeklerimizi. Bir tane de arkadan girerek, yani düz ilmeği arka tarafta olacak şekilde bir ters bir düz tığ işi lastiğimizi yapıyoruz. Şimdi sonunda 4 tane trabzanımız kaldı. Buraya düğme ilik yerini ayarlayacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Tağa doluyorum. Alttaki bir taneyi atlıyorum. Yani bunu şöyle önden almamız gerekiyordu. Onu atlıyorum. Tekrar yanındakini şöyle arkadan alıyorum. Şurada bir tane düğme ilik yerimizi yaptık. Ve sondaki 3 ilmeği de şöyle en sondaki ilmeği de şöyle arkadan girerek aldım. İlik yerinden sonra 3 tane trabzanımız var. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Tekrar bu ilkini şöyle şu şekilde tığımı arkadan öne doğru takıyorum. İlmeği aldım. 1 2 de yukarı çıktım. Şimdi yanındaki ilmeğimiz ters ilmek, onu arka taraftan aldım. Bu düz gördüğümüz ilmeği düz alıyorum. Bakın ilik için bıraktığımız boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Önden gördüklerimiz ilmekleri önden alıyorum. Arkadan gördüğümüz ilmekleri arkadan. Şurada bir tane boşluğumuz var. Şimdi bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Şuradaki ilmeğimizde bakın düz aldık. Burası ters olduğu için şöyle önden girdim. İlmeği aldım. Yukarı çıktım. Artık bu kırmızı ipimizle yakanın bant kısmını ördük. Şimdi burada lacivert ipe geçiyorum.
İçinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Şu kırmızı ipimizi kesiyorum. Şimdi şu kenarda yaptığımız ilik kısmı, bak burası yakamızın üst kısmı. Şu ilik kısmı yani 2, 4, 6 tane trabzanımız. Şöyle çeviriyorum. Şöyle şunun üstüne gelecek. Bakın yaka kısmımız bu şekilde. Yani şuradan sayıyorum. İşaret koyalım hatta arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6. trabzana şöyle işaretimi koydum. Şimdi lacivert ipimizi devam ederken bak şurası şöyle üste gelecek. İlk yerimiz üste gelecek. Burada başlarken bu 6 taneyi şöyle birleştirerek devam edeceğiz. Yani sadece şu kısmı birleştireceğiz. Şurası açıkta kalacak. Anlatabildim mi? Yani şuraya düğme dikeceğiz. Bu düğme şu şekilde olacak. Şimdi ilmeğimi şu şekilde taktım. Dediğim gibi arkadaşlar şu ilik mutlaka üst kısmında kalacak. Şu şekilde. Şimdi ipi çeviriyorum. Şu 6. ilmeğe işaret koymuştuk. Onu çıkartıyorum. Şurada bakın. Şöyle bir birleştirme yaptım. Şimdi hiç zincir çekmedim. Tığa doladım. Buradaki ilmeklerin üzerine bir sıra sık iğne gideceğim. Tığıma doluyorum. İlmeğin üstüne giriyorum. Beraber çekiyorum. Yarım trabzan diyebilirsiniz. Dolamalı sık iğne diyebilirsiniz. Bu şekilde bütün etrafını şimdi 82 tane trabzanımız vardı. 6 taneyi ayırdık. İlave 6 taneyi ayırdık. 76 tane yakamızda trabzan olacak şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi şu üstte 6 tane trabzanımız vardı. 2, 4, 6 tane de burada var. Burayı da şöyle üst üste denk getiriyorum. Pardon arkadaşlar, dolamalı sık iğne yapıyorduk. İlk yaptığım sık iğnenin içine girdim, kilitledim. Burada bu ipimizi de kesiyoruz.
Bakın bu yakanın arka kısmı, şurada bir tane düğmeyi dikeceğiz. Şimdi toplamda 80 tane sık iğne var. Ve şurası da tam arka noktası. Kazağımızın yani ense kısmına denk gelen yer. Şurada 6 tane var. Bu arkadaki sayımız bakın 22. Yani 6 ilmeği buradan çıkartıyoruz. 6 ilmeği buradan çıkartınca 16 ilmek kalıyor geriye. 8, 8 ve 6 da tam şu orta noktası olacak. Şimdi hemen şuradan geriye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekiz, 6 tane bu ara var. 8 tane de bu taraf var. Arkadaki ilmek sayımız 22 olacak. Şimdi beyaz renkli ipimize geçiyorum. Şuraya bir tane, o da çok fazla kaldı. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şurası tam arkaya başlayacağımız nokta olacak. Bir tane geriye giriyorum. İlmeği oradan geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burası tam ayrım noktamız olacak. 3 zincir çektim. Bir yanındakine giriyorum. Bakın şurada bir kelebeğimiz oluştu. Şimdi bir arka için 22 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 ve 22. Şurası daha bir dahaki sıra artırma yapacağımız nokta. Ondan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Daha doladım. Hemen yanındaki noktadan başlayarak kol için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine ön taraf için 22 tane trabzan yapıyorum. Yirmi iki tane trabzanı da ön parça için yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer kolumuz kaldı. 16 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 14 15 ve ilk başta başladığımız şuradaki trabzanla şöyle birleştirme yapacağız. 16 olacak. Yani şuradan şimdi 15 taneyi yaptım. Şu trabzanla birlikte 16 tane olacak. Ama önce şuradaki ipleri bir saklamak istiyorum. Bunu iğneyle yaparsanız daha rahat olacaktır ama. Şimdi şurada da birleştirmemizi şöyle yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi şu yaka kısmımıza bakalım. Şurası arkada bir tane düğme dikeceğimiz yer. Bakın burası arka taraf. Şurası ön taraf. Bir üst sıraya 3 zincir çekerek başladım. Şimdi önce bu boşluğun içine bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanımız oldu. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğun içine bir, iki tane daha trabzan yaptım. Daha doladım. Şimdi bütün trabzanların tepelerine yaparak diğer ayrım noktasına kadar devam ediyoruz. Şimdi ilk ayrım noktasına kadar beraber yapalım. Burası bedenin arka tarafındaki trabzanlarımız. Şimdi artırmaları yaparken bir sıra boşluklara ikişer trabzan yapacağız. Bir sıra birer tane yapacağız. Şimdi bir zincir çektiğimiz yere kadar trabzanlarımı yaptım. Ve boşluğa geldik.
Şimdi buradaki bir alt sırada bir zincir çektiğimiz yere 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan yapıyorum. Ve daha sonra tek tek trabzanların tepesine yaparak devam ediyorum. Burayı tamamlayacağız. Şuradaki boşluğa gelince 2 tane, bir zincir, 2 tane daha. Daha sonra tek tek yapacağız. Buradaki boşluğa geleceğiz. Yine 2 tane, bir zincir, 2 tane boşluğa yapıp tek tek trabzanların tepesine yapacağız. Şimdi sıranın sonuna geldik. İlk başladığımız 3 tane zincir çekmiştik. Onun tepe noktasına giriyorum. Şöyle kilitliyorum ve buradaki boşluğun içine de girip mutlaka bir kitleme yapıyorum. Yani yukarı çıkışlarımız hep bu aradaki boşluklarda olacak. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu ilik yaptığımız yer arka kısım. Şuralar ön, kenardakiler de kol. Şimdi ön ve arka parçada 22 tane trabzanımız vardı. Şöyle göstereyim. 2 tane buraya, 2 tane de buraya ilave ettik. 22 idi. 24, 26 tane trabzanımız oldu. Sağdaki ve soldaki kollarımız 16'yı da 2 sağına 2 soluna yaptık. 20 tane trabzanımız oluştu. Şimdi bu sıra ikişer tane, yani 2 sağda 2 solda artırma yaparak trabzanları yaptık. Şimdiki sıra sadece boşluklara birer tane yapacağız. Yani bir sıra 2 tane trabzan artıracağız sağda ve solda. Bir sıra birer tane artıracağız. Şimdi tek artırmalı yere geldik. 3 tane zincir çektim. Ta doluyorum. Bakın hemen şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane yaptıktan sonra tek tek devam ediyorum. Şurası artırma yerimiz. Bu sıra sadece bir tane sağda bir tane de solda artacağı için buradaki sayımız 28 olacak. Bir tane boşluğa yapıyorum. Arada bir zincir çekip kol kısmına geçiyorum. Kolda da 20 tane trabzanımız vardı. Şimdi bir tane buradaki boşluğa, bir tane de diğer boşluğa yaparak 2 ilmek artırarak buradaki trabzan sayımız da 22 olacak. Son trabzanımı yaptım. Bir tane de şuradaki boşluğa yaparak koldaki trabzanlarımı da tamamladım. Yine bir zincir çekip ön parçadaki trabzanları yapıyoruz. Buradaki boşluğa bir tane, daha sonra tek tek.
Şöyle göstereyim. Şurası kol. Şurası da arka parçamız. Şimdi normalde hırkalarda veya yeleklerde şu aralarda ikişer tane zincir çekeriz. Ama bu kazak olduğu için şuradaki deliklerin çok fazla büyük olmasını istemiyorum. O yüzden bir zincir çektim. Ama yani şuraları karıştırırsanız iki zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Tekrar sıraya çıkışı göstereyim. Sıranın sonuna geldik. Son boşluğuma da yapıyorum. Ve şuradaki direkt boşluğun içine girip birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi çift artırma sırasındayız. Yani 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra tek tek yaparak devam ediyorum. Yani şimdi kol ayrım yerine kadar bir sıra birer tane şu boşlukların içine birer tane trabzan yapacağız. Bir üst sıraya geçtik mi 2 tane. Yani bir tek bir çift bir tek bir çift olarak artırmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Bakın şurası arka ense noktamız. Şu kısımda ön. Şimdi bu şekilde kol ayrımına kadar devam edelim. Şurada çiftli sıradan sonra tekli sıraya geçişi tekrar bir göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi son trabzanı da yapıyorum. 2 tane trabzanımız var. Onun tam şu ilkinin tepe noktası arası oluyor zaten. Oraya giriyorum, kilitledim ve mutlaka şuradaki boşluğa giriyorum ve bir kitleme de orada yapıyorum. Şimdi çift bir alt sırada çift olarak yaptık. 2 tane trabzan, bir zincir, 2 trabzan daha yaptık. Şimdi tekli sıradayız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yine aynı boşluğa giriyorum. Bir trabzan yapıp daha sonra tek tek trabzanları yaparak devam ediyorum. Bakın şu bir trabzan, şu kolun trabzanı. Yani buradan gelince tam şu noktaya gireceğiz. 3 zincirle yukarı çıkıp 2 tane trabzanla başlayacağız bir dahaki sıra. Yani dediğim gibi bir sıra çift trabzan yapacağız, bir sıra tek trabzan. Şimdi ilk şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra bir sıra çift bir sıra tek olarak ördüm. Hatta şuradaki trabzan sayısını da vereyim isterseniz. Ön ve arka tarafta 56 tane, şu kolda da 50 tane trabzanım var. Şimdi tam şu artırma yerinin ön beden ölçüsünü veriyorum. 23,5 santim ön bedeni. Şu kolu da şöyle yapayım. 20 santimi çok az geçiyor. Kol boyu yani şöyle katladığımız zaman 10 santim 10 santim şurası kol yerimiz. Şimdi artık kol ayrımını yapacağız.
Kaldığımız yer şu arka tarafta. Şuraya ilik yaptığımız yer. Yine birleştirmemi yapıyorum. Boşluğun içine girdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Artık artırmalarımız bitti. Buraya sadece 2 tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Şimdi şu şekilde kol ayrım yerine kadar bedendeki trabzanlarımızı örelim. Şimdi şu arka bölümden başladık. Arka bedendeki bütün trabzanları ördük. Arka ve kol ayrım noktasına geldik. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın şu ara kol kısım. Şuradan şuraya kadar olan kısım kol yerimiz. Şöyle tutuyorum. Direkt koldaki trabzanları atlıyorum. Hemen diğer ayrım noktasına girerek iki tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi ön bölümdeki trabzanları da yapıp diğer kolun ayrım noktasına kadar trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi buradaki artırma yani ayrım noktasına geldik. 2 tane de buradaki boşluğun içine yapıyorum. Bakın ilk başladığımız nokta. Şu 2 trabzan yaptığımız yer. Buraya geçip kitleme yapacağım. Fakat ben burada renk değiştireceğim için tek renk yapanlar bu şekilde devam edebilir. Şimdi lacivert renkli ipimi alıyorum. Lacivert ipimle birleştirmemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Artık artırma kısımlarımız bitti. Tek tek dolamalı sık iğne olarak devam edeceğiz. Yanındaki boşluğa girdim. Şu şekilde hepsini beraber alıyorum. Tığıma bir kere doluyorum. Ve hepsini beraber çekiyorum. Yani buna yarım trabzan diyebilirsiniz. Dolamalı sık iğne diyebilirsiniz. Bir sıra bu şekilde bütün etrafını tamamlayacağız. Dediğim gibi artık birleştirme kolları ayırdığımız için sadece beden kısmını örüyoruz. Evet, buradan devam edeceğiz. Kol altına da yani şuradaki noktalara yaparak tamamlayacağız. Bakın şu şekilde artık kolları ayırdık, beden kısmına başladık. Şimdi lacivert rengimizle bir sıra tamamlayalım. Evet, bütün bir sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi ilk yaptığımız sık
sık iğnenin tepe noktasına giriyorum. İlmeği alıyorum. Ve beyaz renkli ipimize tekrar geçiyorum. Ve kitleme yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yanından başlayarak bütün bir sırayı trabzan olarak tamamlıyorum. Şimdi beyaz renkte komple bütün sırayı trabzan yapalım. Başlama noktasına geldik. Şurada ilk yaptığımız 3 tane zincirin tepe noktasına giriyorum ve kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bir sıra daha trabzan yapıyoruz. Sıranın sonuna geldim. Şimdi 3 tane trabzan zincir çekmiştik. Onun şu tepe noktasına giriyorum. İlmeği aldım. Yine lacivert renkli ipime geçiyorum. Ve kitlemeyi onunla yapıyoruz. Aynı zamanda artık ben beyaz rengimi kullanmayacağım. Şöyle kesiyorum. Burada bir tane zincir çekip yine alttaki gibi dolamalı sık iğne yapacağız. Bakın ilk zincire girdik, hemen buraya kitleme yaptık. Şunu da içinde yürütelim arkadaşlar. Şöyle biraz sıkayım. Tekrar dolamalı sık iğne olarak, yani tığımıza doluyoruz. Bütün ilmekleri bir kere de çekiyoruz. Evet, bütün etrafını bir sıra daha lacivert rengimizde yapalım. Bakın şöyle bir göstereyim. Şimdi lacivert rengimizde tamamlayalım. Daha sonra kırmızıya geçeceğiz. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi ilk yaptığımız bir zincirin tepe noktasına giriyorum. İlmeğimi aldım. Kırmızı renkli ipimize geçiyorum. Ve kitlemesini onunla yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve artık lacivert renkli ipimizi de şöyle bir sıkıştırayım. Bunu da kesiyorum. Artık kazığımızın alt kısmını sadece kırmızı renkle yapacağım. Onun için diğer bütün iplerin artık işi bitti. Bunları da şöyle içinde saklayarak 3 tane zincir çektim. Bakın şurası birleştirme noktası, hemen yanındakinden başlayarak trabzan yapıyorum.
Fazlalıkları kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi sadece kırmızı rengimizle beden boyu olana kadar trabzan olarak devam edeceğim. Yani bu şekilde sadece kırmızıyla trabzan yaparak devam ediyorum. Kırmızı rengimizle şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Şimdi yakada yaptığımız lastikten yapacağız. Şimdi şu birleşme yerini söktüm arkadaşlar şöyle. Şimdi burada birleştirirken şöyle arkadan giriyorum. İlmeği aldım. Şöyle kilitledim. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığıma doladım. Yine bu ilmeği şöyle ön taraftan arkaya doğru girip tekrar ön tarafa tığımı çıkardım. Bir tane düz ilmek yaptım. Şimdi yanındakini şöyle arkadan giriyorum, ters alıyorum. Bir ilmeği düz, bir ilmeği şöyle arkadan alarak kazağımızın etek ucu lastiğine başlıyoruz. Bir tanesini arkadan, bir tanesini şöyle önden. Evet, sıranın sonuna kadar böyle bir tanesini önden bir tanesini arkadan alarak geldik. Şimdi burada şu ilk yaptığımız ilmeğe yine arkadan giriyorum. Bakın şu şekilde ilmeği alıyorum. Şöyle içinden geçirdim. Bir tane zincirle kilitliyorum. Tığa doladım. Yine bu ilmeği önden alıyorum. Yanındaki ilmeği arkadan. Bu sırada böyle ters gördüğümüz ilmekleri yine aynı şekilde arkadan alacağız. Böyle düz gördüğümüz ilmekleri önden. Bu şekilde birkaç sıra lastik kısmını yapıp tamamlayacağız. Ben şöyle 1, 2, 3, 4 sıra lastik ördüm. Yeterli bence. Şimdi sıranın sonuna gelince yine ilk yaptığımız ilmeğe giriyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Ve şu ipimizi de şöyle arkaya doğru saklayalım.
Kazağımızın beden kısmını tamamladık. Şimdi kola başlayacağız. Her iki kolu da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani bu kolu nasıl başlıyorsak diğerini de aynı şekilde yapacağız. Şimdi bir sıra beyaz ipimizle trabzan gideceğiz. Şimdi bakın, karşılıklı artırma yerlerimiz vardı. Onun yanında birer sıra beyazla trabzan yapmıştık. Hemen şuraya giriyorum. Üç tane zincir çektim. Ve bir tane şu boşluğa yapıyorum. Daha sonra tek tek buradaki trabzanların üstüne yapacağım. Bu şekilde kolun etrafını trabzan olarak devam edelim. Evet, şu artırma yerine de bir tane yapıyorum. Bir tane şuradaki trabzana giriyorum. Ve en sonunda şu ortadaki boşluğa girip ilk yaptığımız trabzanın şöyle tepesine kitleme yapacağız. Fakat burada lacivert rengimize geçiyoruz. Bunu da kilitledim ve bir zincir çekiyorum. Beyaz rengimizde. Şimdi aynı noktanın içine girerek başlıyorum. Bir sıra böyle dolamalı sık iğne yapacağız. Şuradaki ipinizle içinde yürütebiliriz arkadaşlar, şöyle. Bu şekilde şu kolun tam tur dönelim. Şimdi sıranın sonuna geldik. Şu kol altında şöyle bir toplama yapacağım arkadaşlar. Tığıma doluyorum. Bakın, buraya girdim. Ve bir yanındakine de giriyorum. Şöyle iki taneyi tek ilmeğe indirdim. Yine topluyorum. Buraya girdim. Ve ilk başladığımız noktaya girip burada şöyle iki tane toplama yaptık. Şimdi tam koltuk altına geldik. Bakın, kitleme yapacağız ama beyaz renkli ipimize geçiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve bu sıra trabzan olarak. Şurayı bir göstereyim. Şimdi beyaz renkte yine bedendeki gibi iki sıra trabzan devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldik. İlk yaptığımız trabzanın tepesine giriyorum. Artık burada isterseniz şöyle kilitleyelim. Lacivert rengimize öyle geçelim.
Şimdi bir zincir çekiyorum. Beyaz rengimizi de keseceğiz arkadaşlar. Şöyle artık beyazla örmeyeceğiz. Yine aynı şekilde bir altta yaptığımız gibi bir sıra daha lacivert rengimizde dolamalı sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik. Son sık iğnemi de yaptım. İlk yaptığım boşluğa giriyorum. İster ki bu renginizle kitleyin arkadaşlar. İsterseniz kırmızıya geçeceğiz artık. Kırmızıyla da burada kitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve artık lacivert rengimizi de kesiyorum. İkisini de içinde yürüterek devam edeceğim. Evet, sıranın sonuna geldik. İlk yaptığımız zincirin şöyle tepesine giriyorum. Kilitliyorum. Yine aynı şekilde bedende yaptığımız gibi trabzan olarak devam ediyoruz. Birkaç tane yapayım, göstereceğim. Evet, şu şekilde kol boyu olana kadar kırmızıyla trabzan olarak devam ediyoruz. Daha sonra da yine aynı etek ucunda yaptığımız gibi lastik yaparak bitireceğiz. Kolda kırmızıyla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra yine bedendeki kadar ördüm. Şimdi kolda lastik kesimine lastik yapımına geçeceğiz. Şurada 2 tane daha trabzanım var. Onu da tamamlayayım. Şimdi kol ağzımız biraz geniş. Burada biraz toparlama yapacağız lastiğe geçerken. Hemen ilk sıra sadece bir sıra, yani azaltma yapacağız. Yine ilk ilmeği şöyle arkadan giriyorum. Geçirdim. Bu yaptığımız ilmeği önden alıyorum. 1. Yanındakini arkadan alıyorum. 2 ve yanındakini önden alıyorum. 3. Şimdi dördüncü ilmeklerimizi şöyle 2 tanesini aynı anda alarak, bakın şu 2 tanesini şöyle arkaya doğru birlikte alıyorum. Dördüncü ilmekte böyle bir azaltma yaptım. Şimdi tekrar 1 2
Üçüncüyü önden alıyorum. Dördüncü ilmeğimi şuradaki iki taneyi aynı anda alarak azaltma yaptım. Tekrar, yani sıranın sonuna kadar bir tane önden, ikincisi arkadan, üçüncüsü yine önden, dördüncüyü iki taneyi birlikte alıyorum. Yani bakın şuradaki iki tane trabzanı şöyle ikisini birlikte alarak kesme yapıyorum. Dördüncüyü ikisini birlikte aldım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Şuradaki son iki taneyi de birlikte alıyorum. Burada eğer tek kaldıysa tek ilmek olarak da alabilirsiniz. Sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırayı yine şuradaki ilk ilmeği şöyle önden alıyorum ve bir tane zincirle kilitliyorum. Yine bu ilmeği önden alarak ikinci sıraya başlıyorum. Artık azaltmamız yok. Yani bu gördüğümüz ilmekleri, öndeki ilmekleri ön alarak, arkadakileri de tersten alarak kazağın etek ucunda yaptığımız gibi 4 sıra yapıp bitireceğiz. Şimdi ben lastiği 4 sıra yaptım, tamamladım. İlk yaptığım yere giriyorum, kilitliyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki ipimizi kesiyoruz. Bu ipimizi de şöyle arkaya doğru saklayalım. Ben bu arada diğer kolu da tamamladım. Bakın şu şekilde. Ve şu arkaya da bir tane düğme diktim arkadaşlar. Evet, kazağımız bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.